Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sırt çantası yapımını paylaşmak istiyorum. Tüm detayları ile, örgüler detayları ile güzel. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de oradan bakıp aynı renklerle örebilirsiniz. Ve kaç gram ip kullandığımı da yine açıklama kısmına eklerim. Çantamızın arkası bu şekilde. Ayarlanabilir metal aparatlar kullandım ki askı boyunu uzatıp kısaltabileyim. Her boya uygun olsun. Bu şekilde 2 adet ayarlanabilir metal aparatlara ihtiyacımız var. Bakın bir burada bir de burada kullandık ve bu şekilde takmak için de 2 adet D halka kullandım. Siz isterseniz yuvarlak, isterseniz dikdörtgen, karede kullanabilirsiniz. Tek seferde örülüyor çanta sapı, sonrasında bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, çantamızın önünde de dikilebilir mıknatıslı çıt çıtlar kullandım. Toplam 3 adet kullandım. Bu şekilde kapatıyoruz. Çantamızın ağız kısmını büzüp çantamızın içinde yine astar kullandım. Örmeden önce çantayı böyle detaylı görün istedim. Şimdi başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 milim tığ ile örüyorum. İplerimi gizlemek için de yanımda ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Motiflerimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı böyle tek kat dolayarak değil, çift kat dolayarak yapıyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Yani tığımın üzerine bir kere doluyorum. İçine batıyorum. 3 ilmek var. Tığımın üzerine alıp ilmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Halkamın içine toplam 12 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 12 adet örelim. Sıramızın sonunda görüşelim. Evet, 12 adet ördüm. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum. Tek katını. Çift kat başlamıştık. Tek katını sağ tarafa doğru iyice çekelim. Bakın burada bir ilmek oluştu. Başlangıç ipimden tutup ilmeğimizi içeriye alıyoruz ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime değil, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu başlangıç ipimi de yukarıya çıkartıyorum. İnce uçlu tığımı elime aldım. Motifimin arkasını döndürdüm. İlmeklerimin içinden çıkartıyorum. Bakın. İlmek oluşturdum. İpimi içinden geçirip ilmeğimi kilitledim. Ve bir üst sıraya çıkarttım. Hem buradan kötü görünmesini istemiyorum bu başlangıç ipimin, hem de orta kısmın daha sağlam olması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Buralardan değil, hemen karşı noktasından başlıyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar etrafında döndürüyorum. 2 zincir çektim. Şimdi ikili bademler örüyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Devam eden yine trabzanın tepesine batıyorum. Bu ipimi de içten yürütüyorum. Arada 2 zincir çekiyoruz.
İkisi beklemede. Tığımın üzerine tekrar aldım. 4 ilmek var. İkisini örüyorum. Sonra üçünü beraber. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bakın bu ipimi de sağ tarafa doğru alıyorum. 2 ipim de içten yürüyor. Böylelikle ipimi düzgün şekilde gizlemiş oluyorum. Motiflerde iplerimizi düzgün gizlemek bence en önemli detaylardan bir tanesi. Örgümüz kadar ördüğümüz ipleri de temiz şekilde gizlemek çok önemli. 12 adet olacak bademlerimiz. Bakın hemen şuraya da batıyorum. Buraya battım. Şimdi şuraya. Bu ipi de yine içten gizliyoruz. Örgümüzün içinde kalacak şekilde üzerine örüyoruz. Arada 2 zincir. Devam edelim. İki, 4, 6, 8, 10, 12 adet bademimiz oldu. Yine tam tepe noktasına batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpimizi iyice çekelim. Şimdi bu ipimi şu tarafa doğru gizliyorum. Zincirlerimin şöyle arka tarafına batıp gizliyorum. Döndürdüm. Burada yine ilmeğin içinden geçiriyorum. İpimi kitlemiş oluyorum. 2 zincir olan yerde bu işlemi yapıyorum. Ve yeni rengime geçiyorum. Evet, bitirdiğim yerden hiçbir zaman başlamam. 2 zincir çektiğim boşluktan yine ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 zincir, 2 zincir çektim. İkili trabzanlar örüyoruz bu boşluğa. 3 adet. 2 ve 3. Arada 2 zincir çekiyoruz. Bu ipi de yine 2 zincir olan kısma kadar gizleyelim. Böyle. İpinizi sakın direkt bu tarafa alıp üzerine örmeyin. Çok kötü duruyor, zamanla çıkıyor. Temiz çalışalım. Örgülerimiz düzgün olsun. 3, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bu üçlü gruplar yine 12 adet olacak. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Yine ipimi düzgün şekilde gizliyorum. 2 zincir olan boşluğa kadar geliyorum. Yani şuralarda ipimi bırakmıyorum. Burada yine ipimi gizledim. Evet, bakın. Yeni rengimize geçelim. Bakın burada bıraktık. 1, 2, üçüncüden başlıyorum. Etrafında döndürdüm. 1, 2 ve 3. Motifimiz yuvarlaktı. Şimdi kareye döndürüyoruz. Onun için köşelerde üçlü trabzan örüyorum. Tığımın üzerine 2 kere doladım. 4 ilmek var. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Yine 2 kere doladım.
2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere 3 adet üçlü trabzan örüyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Bu ipi bu kadar gizlemek yeterli. Devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzan, sadece köşelerde 3 adet 6 adet üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir, tekrar ikili trabzan. 2 adet yaptık. Şimdi köşede yine 3 adet üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar 3 adet üçlü trabzan ördük. Arada bir zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Motifimizde 4 köşe olacak. Bakın. 1 2 3 4. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bir zincirimi çektim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Motifimizi bitirdik. Motifimizin ölçülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın 7 santim motifimizin genişliği. Motifinizin genişliği hem ördüğünüz tığa bağlı, ipinize bağlı, elinizin ayarına göre motifinizin büyüklüğü de değişecektir. Benim motifim 7 santim genişliğinde oldu. Sırt çantası için toplam 35 motif örüyoruz. Sonrasında ekleme kısmına geçiyoruz. Eklemeyi ipimizi kesmeden tek seferde yaparak çantaya dönüştüreceğiz hep beraber. 35 motifi örelim. Ekleme kısmında görüşelim. 35 motifi ördüm. Eklemeden önce de renk sıralamasını ve şablonunu bu şekilde diziyorum. Bakın şu kenardaki sol en baştaki 4 motif çantamın bir kenarı, sağ en baştaki 4 motif çantamın diğer kenarı, en alttaki 3 motif de çantamın tabanını oluşturacak. Buradaki 12 motif de çantamın ön ve arka yüzünü oluşturacak. Buradaki motiflerim aynı renklerde. Bakın. Şimdi bu çift ördüğüm motifleri hemen sağa doğru koyuyorum. Eklemeden önce bu şekilde sıralamayı yapıyorum. Bakın. Hemen sağ tarafa doğru aldım. Bir sırada toplam 8 motif var. İkinci sıradakileri de yine aynı şekilde sağ tarafa doğru koyuyorum. Eklemeyi rahat bir şekilde ve sıralamayı bozmadan yapabilmek için. Evet. Renk dizilimi de önemli. Renk sıralamamı bozmak istemiyorum. Her sırada 8 motif var. Eklemeye sol en baştan başlayacağım. Bakın şuradan. Soldan başlayıp sağa doğru devam edeceğim. Sonrasında sağdan sola doğru devam edeceğiz. O nedenle bakın şuradaki motifleri birbiri üzerine koyuyorum. İlk sıradaki 3 4 5 6 7 ve 8. Burası benim birinci sıram. Sonraki sırayı bakın sağdan sola doğru birbiri üzerine koyuyorum. Sıramı kaybetmemek için. Bunlar ufak detaylar ama benim için çok önemli detaylar. Evet, burayı da koyalım.
Burası da benim 3. sıram. Burayı da koyalım. İlk sırayı soldan sağa doğru, diğer sıraları hep sağdan sola doğru aldım. Evet. Bakın. Şuradan başlayacağım eklemeye, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sıra. Hadi başlayalım. Bunlar benim taban 3 motifim. Bunları bir kenara alalım. Sonradan ekleriz. Öncelikle ilk sırada ekleyeceğim 8 motifi yanıma alıyorum. İpimizi açalım. Bu sırada motifimizin 3 kenarını dönerek eklemeyi yapacağız. Buralar açıkta kalacak. Başlayalım köşeden. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 ve 2 zincir çektim. İkili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet. Sonrasında 4 zincir çekiyoruz. Zincir sayılarına dikkat edelim. Bakın buralarda 2 zincir çekmiştik. Eklemede 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Sonrasında tekrar bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Devam edelim aynı şekilde örmeye. Bakın bir kenarı örelim, ikinciyi, üçüncünün şu köşede görüşelim. Evet, köşeye geldim. Burada 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Sonrasında 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Tığımın üzerine aldım. Devam eden ikinci motifimi elime alıyorum. Köşeden hemen ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Şöyle. Üç adet. Ekleme yaparken bakın motifimizin bir kenarını döndük, bir kenarını dönmedik. Dönülmeyen kenarı dönülen kenara ekliyoruz. Şimdi bakın şu şekilde karşılıklı ekleyerek devam ediyoruz. Bir zincirimi çektim. Hemen devam eden şu ilk boşluğa batıyorum, şuraya. Sonrasında buraya, buraya ve buraya. Hemen boşluğa batıyorum, ilmeğim tığımda çıkartıyorum. Burada ipimizi gevşek bırakmayalım. Öncesinde ve sonrasında birer zincir çekiyorum. Devam eden boşluktan motifimizin kenarlarını örmeye devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geldim. Köşede 3 adet ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum ve hemen şurada 4 zincir çekmiştik. 4 zincirimizin şu orta yerine batıyoruz. Boşluğa değil, zincirimizin ortasına. Böyle batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip motifimi örmeye devam ediyorum. Aralarda bir zincir.
İlk sıramızın eklemesi bu şekilde devam edecek. Köşemizde yine 3 adet ikili trabzan, 4 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Bir zincir çekerek 3 adet ikili trabzan, aynı şekilde devam edelim. Dört zincirimi çektim. Devam eden motifi elime alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Karşılıklı ekliyoruz aynı şekilde. Bakın. Soldan sağa doğru ekleyerek devam ediyoruz. Bu kısım açıkta kalıyor. En son motiflerini ekleyince son aşamada burayı ekleyeceğiz. Döneceğiz, pardon. Ekleyelim. Diğer 5 motifimizi de ekleyelim. 8. motifimizin şu köşesinde buluşalım. 8. motifi ekleyelim. Şurasında buluşalım. 8 motifi ekledim. Şuradan başlamıştım eklemeye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu köşesindeyim. Şurayı dönmeden ikinci sırayı eklemeye başlıyoruz. Köşede 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. İkinci sıradaki motiflerimi önüme alıyorum. İlk motiften başlıyorum köşeden. 3 adet ikili trabzan, bir zincir. Bakın bu motifi şöyle ekliyoruz şu şekilde. Bir zincir çektim. Devam eden ilk boşluğa batıyorum. Sonrasında yine bir zincir. Bu sırada motiflerimizin önce tek kenarını ekliyoruz. Sonrasında diğer kenarlarını ekliyoruz. İki zincir çekiyorum. Bakın tam şu orta noktasına batıyorum. İlmek tığımda orta noktasına batıyorum. Burada ipimizi biraz sıkılaştıralım. Tekrar 2 zincir ve ikinci motifimden devam ediyorum eklemeye. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğa ekliyoruz. Şöyle. Öncelikle tek kenarını ekliyoruz. Sonra dönüşte 8 motifi ekliyoruz. Sol en baştan başlıyoruz. Bu şekilde gelip buraları ekleyip devam etmeye. 2 aşamada gerçekleşiyor bundan sonraki motiflerimizin eklenmesi.
ilk sırada bu şekilde dönüyoruz. Bundan sonraki sıralarda hep 2 aşamada motiflerimizi ekliyoruz. Şimdi diğer motiflerimiz de yine aynı şekilde tek kenarlarını ekleyelim. Son şurada görüşelim. Evet, şuraya kadar geldim. Buralar boş. Şimdi buradan yine eklememi yaptım. 2 zincirimi çektim. Köşeyi örmeye devam ediyorum. 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Buradaki köşede 4 zincir çekmeyi unutmayalım. Bir kenar, 2 kenar, 3 kenarı örelim. Şurada görüşelim. Köşeye geldim. Bakın. Şuradayım. Şimdi burada bir zincir çektim. Diğer kalan şu köşedeki 3 adet üçlü trabzanımızı, 3 adet ikili trabzanımızı örelim. 2 zincir çekiyorum. Bakın şimdi batacağım yer önemli. Nereye batıyorum? Tam şuraya batıyorum. 2 motifimin şu orta kısmına batıyorum. İlmek tığımda tam şu boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Burada ipimizi sıkı tutalım. İlmeği çıkarttım. 2 zincirimi çekip hemen yandaki motifin köşesinden devam ediyorum örmeye. 3 adet ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi karşılıklı burayı ekliyoruz. Ekleyerek devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Evet, ilk boşluğa şuraya batıyorum. Karşılıklı ekliyoruz. Öncesinde sonrasında bir zincirimizi çekelim. Ve ilmek tığımızdayken ekleme yapalım ki daha düzgün ekleme elde edelim. İki zincir çekiyorum ve yine orta yerine batıyorum. Tekrar 2 zincir. Evet. Bakın. Ekleme çok düzgün duruyor. İpimizi kesmeden eklediğimiz için ve buralardaki zincir sayımızı daha fazla çektiğimiz için herhangi bir kasma yapmıyor. Çok estetik, hoş bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde eklemeye devam ediyoruz. Diğer sıralar aynı olacağı için göstermeyeceğim size. 3. ve 4. sırayı da yine ikinci sırayı eklediğimiz gibi ekliyoruz. Yani önce tek kenarını ekliyoruz, sonra bu ara boşluklarını dolduruyoruz. 4 sırayı da ekleyelim. Sonrasında 4. sıranın tam şu köşesinde görüşelim. Bakın şurasını en son öreceğiz, şu kenarları ve burayı da. Burayı en son öreceğiz. 4. sıranın şu köşesinde görüşelim. Sırt çantamız için 4 sıra motifimizi ekledim. Bakın başlangıç yerim burasıydı. Şimdi tam şuradayım. 4. sıranın şurasındayım. Bakın burasını henüz dönmedim ve şu kısmını henüz dönmedim. Şimdi ekleyerek beraberce gideceğiz. Şimdi taban motifimizi de yine tümden ekleyeceğiz. Benimle beraber aynı anda eklerseniz kafanız karışmayacaktır.
Önce birinci motifimizi, tek kenarını şuraya ekleyeceğiz. Sonrasında ikinci motifimizin tek kenarını yine buraya ekleyeceğiz. Üçüncü motifimizin tek kenarını, sonra yine üçüncü motifimden devam edeceğim eklemeye. Bakın şöyle bir kenarını şuraya, diğer kenarını buraya. Şimdi karışık gelecektir ama inanın çok kolay oluyor. Benimle aynı anda örerseniz hiç kafanız karışmayacaktır. Hadi başlayalım. Evet, şuradayım. Şöyle bir çevireyim. Çantamızın bu arada ağız kısmı burası. Taban burada olacak. Şimdi bu tarafa doğru, yani sola doğru eklemeye devam ediyoruz. 4 zincirimi çekmiştim. Motifimi elime aldım. Köşeden hemen başlıyoruz ikili trabzan ile. Bir zincir çekiyorum. Bakın hemen şuraya eklemeye başlıyoruz. Şöyle. Bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa devam ediyorum. Tekrar bir zincir. Buralar aynı şekilde. Çok kolay oluyor ip kesmeden ekleme. İpimizi hiç kesmeden motiflerimiz çantaya dönüşüyor. Videoyu hiç kesmeden tabanını eklemek istiyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın. Çok rahat bir şekilde eklemeyi beraberce yapalım. Aynı anda örelim. Köşedeyim. 3 adet ikili trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde orta yere batıyorum. 2 zincirimi çektim. Yeni motifimi, taban motifimi elime alıyorum, ikinciyi. Köşeden başlıyoruz. Sola doğru eklemeye devam ediyoruz. İki zincir, tekrar orta yerine batalım ve üçüncü motifimden köşeden yine başlıyorum. Aynı şekilde sadece tek kenarlarını ekliyoruz motifimizin. Köşeye geldim. İki zincirimi çekiyorum. Bakın şimdi bu üçüncü motifimizin ikinci ve üçüncü kenarından örmeye devam ediyoruz. İki zincirimi çektim. Hemen karşıya battım. Tekrar iki zincir. Yine aynı şekilde köşeyi örmeye devam. Diğer 3 adet ikili trabzanımızı. Bir zincir karşılıklı
ekleyelim. Şu anda eklediğimiz yer çantamızın kenar motifiydi. Bakın, burada hemen köşe oluştu. Çok kolay bir ekleme şekli. 2 zincir çektim. Yine tam ortasına batıyorum. 2 zincir çekip 3. kenardan yine eklemeye devam ediyoruz. Aynı şekilde. Karşılıklı ekleyelim. Çantamızı daha da büyük örmek istersek motif sayımızı değil, motiflerimizi büyütebiliriz. Motifimiz 4 sıraydı, 5 sıra yapabiliriz. Sonrasında 6. sırada yine böyle tek seferde eklemenizi yapabilirsiniz. Bakın 3 kenarını ekledik. 3. motifimizi. Diğer tek kenarını sadece eklemeden etrafını dönüyoruz. 2 zincir çektim. Köşesinden yine örmeye devam. Bir zincir çektim. Ara boşlukları yine örüyoruz. Düz motif örer gibi eklemeden son kenarı dönüyoruz. Bir zincir, evet, köşeye geldim. Adet 2 zinciri çektik. Yine tam 2 motifimin orta yerine batıyorum. Şuradayım. Şu 2 motifimin şurasına batıyorum. İki zincir çekip ortadaki motife geçtim. Bir zincir çekerek bir önceki motifimin kenarından ekleyerek devam ediyoruz karşılıklı, bakın. Köşeye geldik. 2 zincir çektim. Yine ortasına batıyorum. 2 zincir çektim. Bakın. Şimdi burayla
karşılıklı dönüyoruz. Zaten öreceğimiz yer belli. Nereden öreceksek bakın. Şöyle devam ediyoruz. Burayı da tabii ki karşılıklı ekleyeceğiz. Karşılıklı ekleyerek videoyu kesmeyeceğim. Hiç endişelenmeyin. Sizinle beraber aynı anda devam etmek istiyorum. İki zincir, yine köşeyi ekledik. Sonrasında tek kenarını dönüyoruz eklemeden. Düz motif örer gibi bu kısmını örelim. Evet. Burada da yine karşı tarafa batıyorum. 2 zincir. Karşılıklı ekliyoruz şimdi. Evet, bakın çantamız formunu aldı bile. Şurayı buraya ekleyeceğiz. Sonrasında böyle dönüp dördüncü kenarını da şuraya ekleyip yine ipimizi kesmeden burayı da ekleyip çantamız bayağı bir ilerlemiş olacak. Karşılıklı ekleyerek devam edelim. Evet, orta yere battım. 2 zincirimi çektim. Son kenarımızı da ekliyoruz. İki zinciri çektim. Bakın, çantayı da göstereyim. Bakın, çantamız böyle. Burası kenar motifimizdi. Şimdi burayı ekleyeceğiz. Bakın, sadece şurası açıkta. Şurayı dönmemiştik. Şimdi buradan yukarı eklemeye devam edeceğiz. Bakın, sırt çantam formunu aldı.
2 zincirimi çektim. Bakın şimdi hem şuranın ortasına batıyorum, hem de sol taraftakinin ortasına batıyorum şuraya. Ve üçünü beraber tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kenardan örmeye devam ediyorum. Zaten örülmeyen tek kenar burasıydı. Şimdi burayı da ekleyerek yukarıya çıkıyoruz. Aynı şekilde. Karşılıklı. İki zinciri çekiyorum. Hem buraya batıyorum. İpim arkada. Hem sol taraftakinin orta yerine tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Sonrasında yine 2 zincirimi çekip köşeden devam ediyorum. 3 adet ikili trabzanımı örmeye. Evet. Yukarıya kadar yine buralarda yaptığımız gibi devam ediyoruz. Yukarıya kadar çıkalım. Şuraya kadar gelelim. Çantamızın ağız kısmına kadar. Kenar eklemeyi yaptım. Bakın tam şu noktadayım. Köşede 3 adet ikili trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Hemen sağdaki motifimin yine orta yerine batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Köşeyi örmeye devam ediyorum. 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Çantamızın en üstünü, ağız kısmını örmeye. Bakın, buranın yine kalan 3 adet ikili trabzanını örüyorum. 2 zincir çekiyorum, boşluğa batıyorum. Tekrar 2 zincir, köşeden örmeye devam. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Bakın başlangıç yerimiz burasıydı. Eklemeye başladığımız yer. Tam tur dönelim. Şurada görüşelim. Çantamızın ağız kısmını bir sıra döndüm. Bakın burası benim başlangıç yerimdi. Bir zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıp yine ilmeğimi kaydırdım. Boşluğa batıp yine ilmeğimi kaydırdım. Tepe noktasına batıyorum ve yine ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Aralarda bir zincir, aynı şekilde üçlü gruplar örüyoruz. Evet, bakın tam şu orta yere
batıyorum sık iğnemin tepesine. Buraya 3 adet ikili trabzan örüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Üçlü gruplarımızı örmeye. Bakın. Bir tur dönelim. Yine bu başlangıç yerinde görüşelim. Başlangıca geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bu bir zincir çektiğim boşluğa gelmek için yine ilmek kaydırma yapıyorum. Boşluğa da yine yapalım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan. Zincirimle beraber 3 adet. Bir zincir çekip yine aynı şekilde örüyoruz. Devam ediyoruz böyle örmeye. Bir sıra daha örelim. Başlangıçta görüşelim. Başlangıç yerine geldim. Bu sırada ikili trabzan örüyoruz. Evet, bir üst sıraya çıkmak için tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İkisini ördüm. İkisi tığımda. İlmeklerimi çıkarttım. Tekrar ördüm. İkili trabzan yine örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bu işlemi düzgün gözükmesi için yaptım. İsterseniz 2 zincir çekip de bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Bu sırada boşluklara 1 adet ikili trabzan, trabzanlarımızın tepelerine de birer adet ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bir tur dönelim. Başlangıçta görüşelim. Başlangıca geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın buraya değil. İlk trabzanın tepesine tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere sık iğne ile batıyorum. Bütün trabzanlarımızın tepelerine birer adet batarak devam ediyoruz örmeye. Hepsine birer adet. Toplam 6 sıra sık iğnemizi örelim. Sonrasında bağcık kısmı için ilikler açacağız sırt çantamıza. 6 sıra sonra görüşelim. 6 sıra sık iğnemi ördüm. 2, 4, 6. Şimdi sırt çantamızın bağcıkları için ilik yerleri açacağız. Toplam 8 adet ilik yeri açacağız. Bunun için bu son sıradaki sık iğne sayımızı sayıyoruz. Toplam 160 sık iğnem var. 8 ilik yeri açacağım için 8'e bölüyorum. 20 ilmek kalıyor. 20 ilmekte bir bu ilmek belirleyicilerini taktım. Daha rahat ilerlemek için isterseniz çengelli iğneler de kullanabilirsiniz veya buralara ip de bağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken, bakın burası çantamın önü. Çantamın önünde 3 motif var. Bu orta motifin sağ ve sol tarafına, tam şuraya, başlangıç ve bitişine ilmek belirleyicileri takıyorum. Bakın tam orta noktasına taktım. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20.ye ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonrasında tekrar sayıyorum, takıyorum. Toplam 8 adet buradaki ilmek belirleyicilerim. 8 adet ilik yeri açacağım için. Şimdi başlayalım. Burada da bakın şuraya batmıyorum. Bu sık iğnelerimi örerken. Buraya batmıyorum. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıyorum.
Bir zincir çekiyorduk. Oraya da değil, ilk sık iğnenin tepesine ve tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Yine tam dibine aynı yere sık iğne ördüm. Sık iğne şeklinde yine devam ediyoruz. İlmek belirleyicimizin olduğu yere kadar gelelim. Evet, ilmek belirleyicim ortada, sağında ve solunda birer tane bırakıyorum. Yani toplam 3 adet sık iğne bırakıyorum ortada. Bir öncekinden başlıyorum. Burada 3 adet zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4. sık iğnemin tepesine tekrar batıyorum ve böylelikle ilik yerini de açmış oldum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Burası ilik yerim. Aynı şekilde devam edelim. Buralarda da yine o şekilde yapalım. Sıramızın başlangıcında görüşelim. Başlangıca geldim. Yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere sık iğne örüyoruz. Bu sırada da sık iğne örüyoruz. Bu sırayla beraber toplam 6 sıra sık iğne öreceğiz. İlk açtığım yere kadar geldim. Burada boşluğa 3 adet sık iğne örüyorum. Devam ediyorum yine sık iğnemi örmeye. İlk yerlerim bu şekilde olacak. Bakın. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. 6 sıra daha sık iğnemizi örelim. Sonrasında çantamızın kapak kısmında görüşelim. 6 sırayı ördüm. Başlangıç yerine geldim. Yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve bu noktada ipimi kesiyorum. Sıra geldi çantamızın kapağını örmeye. Kapağını çantamızın arka yüzünden yapıyoruz. Burası benim çantamın arka yüzü. Kapağını yaparken önde 3 motif vardı. Baştaki ve sondaki motifimizin tam orta kısmından bakın yukarıya doğru çıkıyorum. Buralara ilmek belirleyiciler koydum. Burada kapağımızı öreceğiz. Şimdi hemen ilmek belirleyicimin yanından başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Yine aynı yere bir adet sık iğne örüyorum. Ve bu zincir gibi görünen kısımların sadece arka taraflarına batarak sık iğnemizi örüyoruz ki kapağımız düzgün kapansın diye. Arka taraflarına batalım. İpimizi de biraz böyle içten yürütelim. İpim bölünmesin. İpi bu kadar yürütmek yeterli. Şimdi devam ediyorum örmeye. Şuraya kadar gelelim.
Evet, buraya kadar geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve sonuncuya tam batıyorum. Sadece arka tarafına değil, önüne de batıyorum. Bir zincir çekip arkasını döndürüyorum örgümün. Tam yine dibine batıyorum. Sık iğne ile. Hepsine birer adet batıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz örmeye. Şuraya kadar gelelim. Evet, sona yaklaştım. Şuraya da batıyorum. Buraya da batalım. Bir zincir çekip yine döndürüyorum. Burada eksiltmeler yapacağız. İlk iki sıramızda eksiltme yapmadık. Bundan sonraki bütün sıralarda eksiltme yapıyoruz. Sadece sağda ve solda başlarken eksiltme yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Bakın şimdi hemen dibine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve bir adet eksiltme yapmış oluyorum böylelikle. Sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelelim. Evet, buraya geldim. Sonuncuya da batıyorum. İki tarafına da batalım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Ve burada da yine eksiltme yapıyorum. Hemen dibine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir adet eksiltme yapmış oldum. Böyle devam ediyoruz. Hep başlarken bir sıra sonradan başlıyoruz. Burada da öyle yapıyoruz. Burada da öyle yapıyoruz. Eksiltmeyi bu şekilde yapmış oluyoruz. Bakın kapak kısmımız yarım battığımız için rahat bir şekilde kapanıyor. Şimdi kapağımızın uzunluğunu ne kadar öreceğiz? Bakın. Şöyle yapıyoruz. Kapağımız kapanınca şuraya kadar gelecek. Yani şu kadar genişlikte öreceğiz. Bir 4 parmak genişliğinde örelim. Eksiltmelerimizi yapalım. Sonraki kısımda görüşelim. Kapak kısmını bitirdim. Şöyle ölçüyoruz. Bakın çantayı böyle koydum. Kapağını böyle kapatınca tam şuraya gelecek şekilde örüyoruz. Uzunluğumuz bu olmalı. Arka tarafta şuradayım. Şimdi buradan devam ediyoruz örmeye. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan örüyorum. Toplam zincirimle beraber 3 adet. Devam edelim. Boşluk veriyorum. İleriye batıyorum. Buranın kasma yapmaması lazım. Gelişi güzel. Belli aralıklarla örüyorum. Aynı işlemi yapıyorum yine. Zincir ve 4 adet ikili trabzan. Şuraya batayım. Bakın şöyle. 2 zincir çekiyorum aynı yere. 3 adet ikili trabzan. Arada bir kontrol edelim. İpimiz bölünmesin. Evet, şuraya batıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Şöyle dönüyoruz. Şimdi bu tarafa doğru şu çantamızın ağız kısmına şöyle bir işlem yapıyoruz. Hep bir adet sık iğne boşluk veriyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Bir ikinciye batıyorum. Tekrar ilmeğimi takıp örüyorum. Burada elimizi çok sıkı tutmayalım. Şöyle gevşek bırakıp örelim. Bakın. Buranın böyle dümdüz gelmesi gerekiyor. Aynı bu şekilde örelim. Kapak kısmının şurasında görüşelim. Evet, tam buraya geldim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Aynı şuradaki işlemi yapıyorum. Aynı yere iki, 3 adet batıyorum ve ileri. Buradaki aralığımızı bakın bu tarafta 5 adet ördük. 1 2 3 4 5. Burada da 5 olmasına dikkat edelim. Denk gelmeli ki göze hoş gözüksün. Aynı şekilde devam edelim. Başa kadar gidelim. Evet, başa geldim ve ipimizi bu noktada kesiyoruz. İpimizi keselim. Bakın şöyle bir düzenleme yapayım. Pardon. Şu şekilde kapağımız olacak. Bakın hafif bir kıvrılma var. Örgümün iplerini şimdi temizleyeceğim. Bu çıkan ipleri makasla keseceğim. Sonrasında koton iplerle ördüğüm için çantamızı ütüleyeceğim. Arkasını döndüreceğim.
üzerine pamuklu bez koyacağım ve en düşük ısıda çantamı ütüleyeceğim. Buhar verip elinizde şöyle gerdirebilirsiniz. Düşük ısıda üzerine pamuklu bez koyup da ütüleyebilirsiniz. İplerimizi temizleyelim. Ütümüzü yapalım. Sonrasında bağcık kısmına ve diğer detaylara geçelim. İpleri temizledim ve ütülememi yaptım. Bakın kapak şimdi daha düzgün durdu. Şimdi sıra geldi bu ön bağcıklarını örmeye. İpimin bakın hem dışındaki ipi kullanıyorum hem de içindeki ipi kullanıyorum. İpimi çift kat yapıyorum. Biraz uzunca bırakıyorum başlangıcımı. Şöyle çevirelim. İlmeğimi çıkarttım içinden. İpimin tek katını alıyorum. Bir katı aşağıda. Şu şekilde tığımı aşağıdan yukarıya doğru doluyorum. Örüyorum. Hep aynı şekilde. Böyle. Böyle örerek ilerliyoruz. Çok hoş duran bir bağcık. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bağcığımızın uzunluğu 130 santim uzunluğunda örüyorum bağcığımı. 130 santim. Ve bağcığımın ucuna da bu şekilde örgü pomponlar örüyorum. Yapımını kanalımda daha önce paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. İsterseniz bu örgü pomponlardan da bağcığınızın ucuna verebilirsiniz. Hiç örmeyebilirsiniz. Sadece ucuna püskül takabilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Bağcığımızı örelim. Sonrasında çantamızın sapını örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Sıra geldi çantamızın bağcığını örmeye. Bağcığını böyle ayarlanabilir metal aparatlar kullanıyorum. Ve bu kullandığım metal aparatın genişliğine göre örüyorum. Buranın genişliği benim için önemli. Başlangıç ipimi biraz uzunca bırakıyorum dikmek için. Ve zincir çekerek başlıyoruz. 15 zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dördüncü zincirimize batalım. 1, 2, 3 ve 4. Böyle tek tarafına batalım. Hepsine birer adet batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bu şekilde batarak devam ediyoruz. Burada önemli olan ayarlanabilir metal aparatımızın ölçülerinde olmalı örgümüz. Bakın ölçelim. Bakın henüz küçük. Biraz daha öreyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet oldu. Bakın 12 adette tam böyle sıfıra sıfır oldu. 12 adet ikili trabzan örmem gerekiyor demek ki. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bu ara boşluklara batarak çantamızın sapını örüyoruz. Bu şekilde. Ara boşluklara batalım.
Yani tepe noktalarına değil, aralara batıyoruz. Neden aralara batıyoruz? Daha sağlam olması için ve daha güzel gözüksün diye. İpimizi bölmeyelim. Evet, sonuncuya da batıyorum. Tekrar kontrol edelim trabzan sayımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde örgümü çeviriyorum. Aralarına batarak örüyoruz. Hep aynı şekilde örülüyor. Uzun bir sap öreceğiz. Bakın. Tam içine göre oldu. Sırt çantasının sapının uzunluğu 2 metre 200 santim olacak şekilde örüyoruz. Sapımızı uzun tutuyoruz. İstediğimiz boya göre ayarlamak için oldukça uzun tutuyorum ben çanta sapını. 200 santim uzunluğunda çanta sapımızı örelim. Sonrasında monte kısımlarında görüşelim. Çanta sapını ördüm. Uzunca ördüm ki her boya uygun olsun diye 180-200 santim arasında çantamızın sapını örüyoruz. Çantamızın sapının ayarlanabilir olması için de bu şekilde metal tokalar kullanıyorum. Bu metal tokalara göre, bakın genişliğine göre çanta sapını ördüm. Böyle küçük tokalar kullanmak isterseniz buna göre örmelisiniz. Bakın bu buna mesela büyük geldi. Ve alt kısmını yine çantaya monte etmek için de bu şekilde D halkalar kullanmak istiyorum. Dikdörtgen olanları da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi gelin çantaya monte kısmına geçelim. Bu arada çanta sapımızın genişliğini de size göstereyim. Bakın 4 santim genişliğinde. Metal aparatımda bakın iç genişliği 4 santim. Hadi başlayalım dikmeye. Başlangıç zincirim biraz fazla gelmişti. Onu sökmek istiyorum. İpimi uzun bıraktım. Her iki tarafta da bu iplerimizi uzunca bıraktım. Şimdi metal aparatları geçirmek de önemli. Pardon. Öncelikle bakın ayarlanabilir metal aparatımıza geçiriyoruz çantamızın sapını. Böyle. Sonrasında bu D halkaya geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Ve bu başlangıç ya da bitiş yerime bunun içinden geçiriyorum. Bakın şöyle kenara getirirsek daha kolay içinden geçirebiliriz. İpimizi çıkartıyorum. Bir üstten yine çıkartalım. Evet. Şöyle bir çekelim yavaşça. Evet. Ay pardon. Dikkatli tutmadım, çıktı. Evet. Şimdi burayı sadece şu tek katına bakın. Burası çift kat oldu ya. Şimdi şu tek katına şuradan dikiyorum. Olabildiğince küçük tutuyoruz buradaki dikiş mesafemizi. Buradan örgü iğnem ile
ve kendi ipimle dikiyorum. Bakın şuradan kenardan hemen çıkıyorum. Dikiş de önemli detay çantamızda. Düzgün olsun. Böyle alttan elimize dikkat edelim ki iğnemiz buradan çıkmasın. Sadece tek katını, şu iki katını dikiyoruz. Buradan böyle dikkatlice yavaş yavaş dikiyorum. Kontrol ederek. Burayı dikelim. Bakın sonrasında diğer tarafı da dikeceğiz. Dikerken şuna dikkat ediyoruz. Bakın bu parçanın düz olmasına dikkat ediyoruz. Bakın şöyle dikeceğimiz kısım burası böyle önden gelsin. Düzeltiyoruz sapımızı. Evet. Buradan hemen geçiriyorum. Sonrasında yine D halkayı içten yapıyorum. Yani şurası buraya gelecek şekilde. Yine diğer tarafta yaptığım gibi çıkartıyorum. Yani şu tarafın, bakın buranın her iki yüzde de aynı olmasına dikkat edelim. Dümdüz gelsin çanta sapımız. Şimdi dikiş işlemini bitirelim. Sonraki kısma geçelim. Evet, bakın arkasını diktim. Çok güzel ileri geri gidiyor. Şimdi bu D halkaları sırt çantamızın, bakın şurası taban 3 motifi, taban ve şu sırt kısmındaki, burası çantamızın önü, arkasını çeviriyoruz. Bunları tam, bakın burası taban, burası kenar motifimiz, burası sırt çantamızın son motifi. Bunu tam şu kenara elimde dikeceğim, şuraya. Bunu da buraya. Şu en kenara doğru dikmek istiyorum. İpimi alayım. Evet, ipimi çift kat yapıyorum ki sağlam olsun. Tam en köşeden başlıyorum dikmeye. Arkadan ipimin çıkmamasına dikkat ediyorum. Buradan iğneyi geçiriyorum. İçinden çıkartıp bir sabitleyeyim. Şimdi dikmeye başlayabiliriz. Burası böyle olacak. Arka taraftan dikmeyin. Böyle karşılıklı ipimizi iyice sıkarak dikiyoruz. Evet. Şuraya da geleyim. Tekrar aynı yerleri bir kere daha dikiyorum. Sağa doğru giderek. Sağlam olsun. Örgülerde sağlamlık önemli. Estetik dikiş önemli.
Evet. Dikmeyi bitirdim. Şimdi ipimi yine düzgünce gizliyorum. Evet. Diğer tarafı da yine aynı şekilde dikelim. Burada yine dediğim gibi şu sapımızın dümdüz gelmesine dikkat edelim. Yani şöyle kıvrılma olmasın. Düz böyle U şeklinde gelsin. Buradan da yine şuraya dikişimizi yapalım. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, her iki tarafı da diktim. Şimdi çantamızın tutma yerini dikmemiz gerekiyor. Öncelikle şurayı şöyle bir sıfırlayalım. Ve sapımızın şöyle koyup tam orta kısmını buluyorum. Tam şurası orta kısım. Buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Eşit olması için çanta sapımızın, biliyorsunuz bütün halinde örmüştük. Eşit olması gerekiyor. Şimdi bu kısmı bakın tam şu kapağın ortasına gelecek şekilde şu sıfır noktasından şöyle şu şekilde dikiyoruz. Tam şöyle. Burada tutma payı bırakıyorum. Şöyle 4 parmağım geçecek kadar. Şurayı ortalıyoruz. Buna dikkat edelim. Sonrasında burayı dikiş iğnemizle, ipimizle dikiyoruz. Böyle. Buralardan tabi eşitleyelim, sayalım sayılarımızı. Ona göre dikelim. Şimdi biraz beraber dikelim. Evet, iğneyi geçirdim. Şöyle öncelikle ipimde düğüm yapmak istemiyorum. Örgülerimde kötü görüntüyü sevmiyorum. Bu şekilde ipimi sağlamlaştırıyorum. İçten yürüterek, bakın arkadan da çıkmadı. İpimi tek kat yapıp dikiyorum. Burada kalsın ucu. Tam 11. sık iğnemden başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şuraya kadar ipimi yürüteyim. Evet. Tamamdır. Şimdi sapımızı düzeltelim. Şuradan dikmeye başlayayım. Şu arka yüzünden şöyle başlayayım. İkiye katlıyorum. Tam önden ve arkadan aynı seviyeden çıkmasına dikkat ediyorum. Buradan da hemen devam eden sık iğneme batıyorum. Çok dikkatli bir şekilde ben dikiyorum. Onun için çok uzun tutmayacağım videomu. İpimizi böyle arada sıkıştıralım. Aynı şekilde devam edeceğim. Arada
2 sık iğne boşluk vereceğim. Bakın şöyle, sonrasında yine dikmeye devam edeceğim. Çantamızın sapını dikelim, sonraki kısımlarda görüşelim. Dikiş kısmını bitirdim. Bakın çanta sapımız hazırdır. Buradan ayarlanabilir tokalarımızı şöyle yapalım. Şimdi sıra geldi ön bağcıklarına. Ön bağcıklarını yapalım. Sıra geldi kapak kısmına ve çantamızın ağız kısmına mıknatıslı çıt çıtlarımızı dikmeye. Bakın böyle dikilebilir mıknatıslı çıt çıtlar satılıyor. Buralardan dikiş ipiyle dikiyorum istediğim yere. Mıknatıslı çıt çıtımızı dikerken 3 adet kullanıyorum. Sağ ve sol en başa, bir tane de ortaya. Tam kapağı kapatınca da şu hizaya geliyor kapak kısmı. Buraya da yine 3 adet mıknatısı dikiyorum. Bu kısmı yukarıda, kapanan kısmı aşağıda kalacak şekilde dikiyorum. Bunları dikelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, mıknatıslı çıt çıtları çantaya diktim. Bak, dikiş ipiyle diktim. Son derece kolay şekilde dikiliyor. Evet, bağcığımızı çantamızın bakın önündeki boşluklardan geçiriyorum. Hemen şu soldakinden başlıyorum geçirmeye. Bir içten bir dıştan geçiriyorum. 8 adet ilik açmıştık. Bir içten geçirelim, bir dıştan geçirelim. Evet, elimizle düzeltelim. Sonuncuyu da geçirdim. Evet, tamamdır. Şimdi uçlarına bu şekilde pomponlar takmak istiyorum. Direkt böyle de bırakabilirsiniz. Ben bu örgü pomponları çok yakıştırdığım için çanta süsü olarak kullanmayı çok seviyorum. Yapımını açıklama kısmına ekleyeceğim. Daha önce paylaşmıştım. Oradan bakıp siz de aynı pomponlardan örebilirsiniz. Şimdi pomponlarımızı ördükten sonra ipimiz çift kattı. Burayı öncelikle bir tarafını iğneye geçireyim. Tam ortasından batıyorum. Bitiş yerinden çıkıyorum. İkinciyi de yine aynı şekilde buradan biraz gerdirelim, olabildiğince yukarıya çıksın. Onun için buradaki ipimizi biraz uzunca bırakmıştık, her iki tarafını da, hem başlangıcı hem bitişi. Şimdi buraya püskül yapacağız. Püskülümü ben bu şekilde parmağıma dolayarak yapıyorum. 3 parmağıma doluyorum ve 40 kere sarıyorum. 3 4 5. Daha da böyle dolgun olmasını isterseniz 55 kere de sarabilirsiniz. Şimdi ipimizi keselim. Büyük makasımı elime aldım. Tam şu orta kısmından kesiyorum. Elimizle düzeltelim. Bu arada ipimin sonu geldiği için bakın hafif böyle bir kıvırcık gibi durdu. Ben bu duruşu sevmiyorum. Dümdüz durmasını istiyorum. Tamamen püskülüm bittikten sonra bu püskülümün üzerine ütüyle buhar verip böyle düzeltiyorum.
püskülümü. Bu da bir püf noktası olarak size kalsın. Şimdi ipim çift katlı, bakın tam orta kısmına getiriyorum ve burada düğümlüyoruz. Tam ortaya getirelim. İki ve 3. Yine elimizde düzeltelim. Şimdi ipimden yine böyle biraz uzunca bir parça kesiyorum. Bağlıyoruz. Ben bu şekilde bağlıyorum. İpimin bu ucu yukarıda. Parmağımla böyle tutuyorum. Etrafında çeviriyorum. Sıkıca. 8-9 kez. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın burada halka vardı. Bunun içinden ipimi çıkarttım. Bu başlangıç ipinden tutup çekiyorum. Sonrasında bu ipimi de, bakın bu ip en yukarıda, iğne ile aşağıya alıyorum. Evet, sonrasında makasla şu ucunu kesiyorum. Dümdüz yapıyorum. Dediğim gibi buraya buhar veriyorum. Buhar verip böyle elimle düzeltiyorum. Daha düz durması için. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Çantamızın bağcık kısmını da bitirdim. Şimdi sıra geldi çantamıza astar dikmeye. Ben astarsız örgü çantaları tercih etmiyorum. Muhakkak astar dikimi yapıyorum. Astar dikimini detaylı şekilde kanalımda paylaşmıştım. Gerçekten çok kolay astar dikimi. Ben dikiş makinem var. Dikiş makinemde dikiyorum. Fakat sizin dikiş makineniz yoksa elinizde dahi bu şekilde astarlar dikebilirsiniz. Nedeni dikiş kısmı içte kalıyor zaten. Çantaya monte kısmını da elimde dikiyorum şöyle. Ki daha muntazam dursun diye. Belki cep kısmını elinizde dikerseniz çok düzgün durmayabilir. Fakat çanta astarımız gerçekten çok kolay dikimi yapılıyor. Açıklama kısmına isterseniz elde, isterseniz dikiş makinenizde dikebileceğiniz çanta astar linkini ekleyeceğim. Oradan bakıp çanta astar dikimine ulaşabilirsiniz. Ben çanta astarını da çantama dikeyim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Sırt çantasını bitirdim. Gerçekten çok güzel bir sırt çantası oldu. Renkleri böyle. Önü arkası bu şekilde. Çantamızın içi de bu şekilde. İç astarını diktim. Çantaya monte kısmını dediğim gibi elimde dikiyorum. Evet, çantamızın arka kısmı da bu şekilde. Sapları ve tutma yeri böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.